Çay Anadolu'dan binlerce kilometre ötede keşfedilmiştir. Yalnız bu topraklara geldiği andan itibaren 40 yıl hatırlı kahvenin tahtını sarsmış, en koyu muhabbetlerin vazgeçilmezi olmuştur. Osmanlı'ya gelişi 19. yüzyılın sonlarını bulmuş, Cumhuriyet döneminde yaygınlaşarak toplumumuzun bir parçası haline gelmiştir. İçtiğimiz her yudumda ülkemize gelmiş olmasına minnet duyduğumuz çay, yörelere göre içme tarzında farklılık gösterse de hep muhabbetlerin kaynağı olmuştur. Çay, dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içecek olmasıyla beraber, dünya ülkeleri arasında da kişi başına düşen miktar açısından en fazla Türkiye'de içilir. Bizde hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan, hatta tiryakileri bulunan çayın faydaları ve zararlarını bilimsel verileriyle birlikte sizlere anlatmak istedik. Çay, içerdiği antioksidan özellikleriyle insan vücudu üzerinde birçok olumlu etkiye sahip olabilir. Yalnız her gıdada olduğu gibi çayı da fazla tüketmek bir takım olumsuz etkilere neden olabilir. O yüzden hayatımızda her şeyin dengeli olması çok önemlidir. Biz de size ilk bölümde çayın faydalarını içeren 6 maddeyi şöyle sıraladık. 1. Çay kalp sağlığı için faydalı olabilir. Siyah çay kalp sağlığına faydalı olan flavonoid adı verilen bir antioksidan grubu içerir. Çayla birlikte flavonoidler sebze, meyve ve bitter çikolatada bulunabilir. Flavonoidleri düzenli olarak tüketmek yüksek tansiyon, kolesterol ve trigliserit seviyeleri veya obezite gibi kalp hastalığı için birçok risk faktörünün azalmasına yardımcı olabilir. Randomize kontrollü bir çalışma 12 hafta boyunca siyah çay içmenin trigliserit değerini %36, kan şekeri seviyelerini %18 oranında azalttığını ve LDL, HDL plazma oranını %17 oranında düşürdüğünü bulmuştur. Bir başka çalışmada ise gün içinde 3 bardak siyah çay içenlerin kalp hastalığı geliştirme riskinde %11 azalma olduğu bulunmuştur. Çay, kan basıncını düşürmede de etkili gözükmektedir. Randomize kontrollü bir çalışmada 6 ay boyunca günde 3 fincan siyah çay içenler, plasebo grubuna kıyasla sistolik ve diastolik kan basıncında önemli bir azalma göstermiştir. 2. Çay bağırsak sağlığını iyileştirebilir. Siyah çayda bulunan polifenoller iyi bakterilerin büyümesini teşvik ederken, salmonella gibi kötü bakterilerin büyümesini engelleyerek sağlıklı bir bağırsak dengesinin korunmasına yardımcı olabilir. Ek olarak siyah çay zararlı maddeleri öldüren ve sindirim sisteminin iç yüzünü onarmaya yardımcı olan bağırsak bakterilerini ve bağışıklığı arttıran antimikrobiyal özellikler içerir. 3. İnme riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Siyah çay üzerinde yapılan çalışmalardan çıkan diğer ilginç bir sonuç ise inme riskini azalttığıdır. 10 yıldan uzun süre 74.961 kişi izlenen bir çalışmada günde 4 veya daha fazla fincan siyah çay içenlerin çay içmeyenlere göre %32 oranında daha düşük inme riskine sahip oldukları bulunmuştur. Farklı çalışmaların değerlendirildiği bir araştırmada ise günde 3 fincandan fazla çay içen bireylerin günde 1 fincandan daha az çay içenlere kıyasla %21 oranında azalmış inme riskine sahip olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar gözlemsel çalışmalardan geldiği için doğrulanması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 4. Kan şekeri seviyesini düşürebilir. Siyah çay vücutta insülin kullanımını artırmaya yardımcı olduğu bulunan moleküller içerdiğinden tatlandırılmamış olarak içildiğinde kan şekeri üzerinde olumlu olan etkileri keşfedilmiştir. Hücreler üzerinde laboratuvar ortamında yapılan bir çalışmada çayın ve bileşenlerinin insülin artırıcı özellikleri incelenmiştir. Sonuçlar siyah çayın insülin aktivitesini 15 kattan fazla artırdığını göstermiştir.
Ayrıca çayda bulunan epigallokateşin gallat adı verilen bir bileşiğin insülin seviyelerini iyileştirdiği bulunmuştur. 5. Çayda bulunan bileşenler kanser hücreleri üzerinde etkili olabilir. Laboratuvar ortamında yapılan bir çalışmada çaydaki polifenollerin kanser hücreleri üzerinde etkileri analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda siyah ve yeşil çayın kanser hücresi büyümesini düzenlemede ve yeni hücre gelişimini azaltmada rol oynayabileceği gösterilmiştir. Bir başka çalışmada ise siyah çaydaki polifenollerin meme kanseri üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Siyah çayın hormona bağlı meme tümörlerinin yayılmasını engellemede yardımcı olabileceği gösterilmiştir. Siyah çay ve kanser hücreleri arasındaki bağlantıyı daha net bir şekilde belirlemek için insanlar üzerinde yapılacak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 6. Odaklanmayı artırabilir. Siyah çay, uyanıklığı ve odağı artırabilen kafein ve latinin adı verilen bir molekül içerir. Latinin beyindeki alfa aktivitesini artırırken gevşeme ve daha iyi odaklanma sağlar. Çayın insan vücuduna faydalarını anlattıktan sonra şimdi ise sıra zararlarına geldi. Her gıdada olduğu gibi çayı da fazla tüketmek bir takım olumsuz etkilere neden olabilir. Herkesin metabolizması, genetik yatkınlığı ve alıştığı beslenme düzeni farklı olduğu için çayın olası yan etkilerinden farklı dozlarda etkilenebilir. Bir başka deyişle bazı insanlar 3 bardak çaydan sonra bazı yan etkileri yaşamaya başlarken bazıları 5 bardak çaydan sonra yaşamaya başlayabilir. Bu nedenle kendinize neyin iyi geldiğini kendiniz denemeniz gerekmektedir. Bu bilgileri paylaştıktan sonra çayın belirlenen 5 zararı şöyle sıralanabilir. 1. Düşük demir emilimi. Çay, tanen ya da tannik asit adı verilen bir bileşik sınıfı açısından zengin bir içeriktir. Tanenler besinlerde bulunan demire bağlanarak sindirim sisteminden demirin engellenmesine neden olabilir. Bunun sonucunda vücudunuzda demir eksikliği yaşanabilir. Dünyada gözlenen en yaygın mineral eksikliklerinin başında demir eksikliği gelir. Bu nedenle düşük demir seviyeleri olanlar çay tüketimine dikkat etmelidir. Özellikle kahvaltı ile birlikte çay içtiğinizde yediğiniz besinlerdeki demirin faydasını daha az görebilirsiniz. Çalışmalar hayvansal gıdalar içerisinde bulunan demirin çay içerisinde bulunan tannik asitle daha az etkileşim içerisinde olduğunu gösteriyor. Buna karşın bitkisel kaynaklardan elde edilen demirin emilimi tanenler tarafından daha fazla engelleniyor. Bu nedenle vejetaryen hatta vegan diyet uygulayanların ne kadar çay tükettiğine daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Çayın içerdiği tannik asit miktarı çayın türüne ya da nasıl demlendiğine göre değişmekle birlikte genel kanı 3 fincandan az çayın insanlar için güvenli olduğu yönündedir. Düşük demir miktarına sahipseniz ancak yine de çay içmekten hoşlanıyorsanız ekstra bir önlem olarak öğünler arasında çay içebilirsiniz. Böylelikle yemek saatlerinde alınan demirin engellenmesi olasılığı azalacaktır. 2. Artan kaygı, stres ve huzursuzluk ile azalan uyku kalitesi. Çay yaprakları doğal olarak kafein içerir. Aşırı kafein tüketiminin uykusuzluğa neden olduğu birçok kişi tarafından bilinse de stres, kaygı ve huzursuzluk duygularının kafeinden kaynaklanabileceği çok az insan tarafından bilinmektedir. 200 mililitre büyüklüğünde sıvı alan bir fincana konulan çay, demleme yöntemine göre 11 ila 61 miligram arasında kafein içerebilir. Siyah çaylar yeşil ve beyaz çeşitlerden daha fazla kafein içerir ve çay ne kadar uzun süre demlenirse kafein içeriği de o kadar yüksek olur. Her ne kadar bazı insanlar kafeine diğerlerinden daha duyarlı olsa da çalışmalar günde 200 miligramın altındaki dozların sayılan bu negatif etkilere neden olmadığını göstermektedir. 3. Baş ağrısı. Aralıklı kafein alımı belirli baş ağrısı tiplerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte kronik olarak kullanıldığında tam ters etkiler gösterebilir. Nedeni açıklanamayan kronik baş ağrılarında kafein tüketimi göz önünde bulunmalıdır.
Bu nedenle çay ya da kahve gibi kafein içeren içecekler bir süre azaltılıp ya da kesilip durumun iyileşip iyileşmediği kontrol edilebilir. 4. Hamilelik komplikasyonları. Hamilelik sırasında çay gibi kafein içeren içeceklerin yüksek miktarda tüketilmesi, düşük bebek doğum ağırlığı gibi komplikasyonların riskini artırabilir. Hamilelik sırasında kafeinin tehlikeleri hakkındaki veriler hala tam olarak belirlenememiştir. Yine de hamilelik sırasında günlük kafein alımını 200 mg'ın altında tutmak faydalı olabilecek bir önlemdir. Hamileyseniz ve kafein veya bitkisel çay alımınızla ilgili endişeleriniz varsa sağlık uzmanına danışmalısınız. 5. Sindirim sistemi üzerindeki etkileri. Çay her ne kadar bağırsak sağlığına faydalı olsa da özellikle aç karnına tüketilmesi bazı insanlarda bulantıya ve mide yanmasına neden olabilmektedir. Çayın olası zararlarının farkında olarak kendi alımınızı sınırlandırabilir, diyetinizde gereken ayarlamaları yapabilirsiniz.